Evet arkadaşlar, herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz bu binanın üzerinde biraz teknik konulardan bahsetmek istiyorum. İnceliklerden. Hazırsanız başlayalım. Mesela görüyorsunuz şurada basamak şekli yaptık. Bunu yapmamızın iki nedeni var. Bir, veranda ayaklarımız ahşap. Hem bu ayakları bu basamağın üstüne bindirmek istedik. Çünkü ankrajlar diyelim, bu demir şeyler toprağa oturmasın. Toprakta zamanla oynama olacağı için betonun üstüne koyduk, bir oynama olmasın diye. Bu demir ayaklarda yapmamızın sebebi ahşap toprağın içinde kaldığı zaman zamanla çürüme olmasın ahşapta diye. Yani toprak seviyemiz ankrajın bittiği yere kadar çıkacak. Önüne de bir taş koyacağız muhtemelen. Bu görüntü burada olmayacak tabi. Ama bu çok önemli yani. Bu ahşabın çürümesini, en azından ahşabın ömrünü uzatıyor. Diyelim 3-5 senede çürüyecek olan ahşap bu sayede 50 sene gidebiliyor minimum. İşte bu basamağı böyle devam ettirdik. Şöyle göstereyim. Mesela bu temeli yan bitmiş dairede görmüyorsunuz. Şöyle göstereyim, yan taraftaki mesela bitmiş dairemiz. Orada zemine taş döşedik zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Mesela burada da bu basamak devam ediyor. Bu basamağı da zaten taşı buraya, evin taşını ilk buraya oturttuk. Basamağın üstüne burada da. Niye böyle bir yöntem yaptık? Hem temeli gizlemek için, aslında temelimizin yüksekliği 50 santim. Şurada görüyorsunuz. Maksat burada temeli gizlemek. Toprağı zaten şuraya kadar yükseltiyoruz ortalama. Birinci basamaktan az bir şey daha yüksek. Bu sayede temel görünmüyor. Bunların bir de şey var, dezavantajı var. Taş yapıların çok rutubet sağlıyor. Yani dışarıda diyelim toprak çıkarttığımız zaman, yükselttiğimiz zaman toprağı içeri çok rutubet yapıyor. Bu rutubeti önlemek için buraya izolasyon serdik mesela. Temelde izolasyon kullandık, sürme izolasyon. Aynı zamanda temeli yaparken bir toz izolasyon kullandık. İki tarz izolasyon kullandık. Bir de bohçalama yöntemi denilen bir yöntem var. Onu da tavsiye ederim. Onu da yapabilirsiniz. Biz bunda mesela izolasyonu tercih ettik. Bunda izolasyon kullandık. Temelin üstüne şap attık. Bu şapa atmamızın sebebi de yerden ısıtma. Verandada dahil yerden ısıtma mevcut. Şöyle köpüğü görüyorsunuz hafiften. Burada da yerden ısıtmaya göre attık şapını. Bir yaklaşık 7-8 santim. Köpüğün üzerinde yerden ısıtma var. Bu basamak konusuna dikkat edin. Eğer böyle bir ev yapmak istiyorsanız basamak tarzı yaparsınız. Temeli de gizlemiş olursunuz.